Hazırsan başla. Kahve turu 40 dolar. Rafting 75 dolar. 105 dolar kişi başı. Bildiğiniz meyveymiş. İlk defa yiyeceğiz bundan da. Burayı bu kadar meşhur yapan şey şu halatla atladıkları. Yok artık. Kesinlikle göründüğü gibi değil. Costa Rica'dan herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Benim yüzümden gördüğünüz üzere dünya turu canavar gibi gidiyor ve şu anda en yeşil, en mutlu, en keyifli rotalardan bir tanesi olan Costa Rica'dayız. Burası La Fortuna adında bir bölge. Ülkenin kuzeyindeyiz. Nikaragua sınırına yakınız ve buraya kadar gelmişken de özellikle Arenal Volcano dedikleri bu 1950'li yıllarda patlamış ve daha sonra 2010 yılına kadar da aktif bir şekilde bölgede volkanik dağdan yayılan püskürtmelerin olduğu söyleniyor ve çok değerli bir coğrafya olduğu söyleniyor burası ve dedik ki buralara kadar gelmişken görelim, uğrayalım. Çok güzel bir yer ama aşırı pahalı. Zaten videoda göreceksiniz, yani ben ağzım böyle açık bir şekilde geziyorum ama elimden geldikçe size bu ülkenin en popüler, en turistik yerlerinden birisi olan La Fortuna bölgesi, bu Arenal volkanının olduğu yeri göstereceğim. Hazırsanız videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. İnşallah güzel bir gezi olur. Önce otelden çıkalım. Birlikte bir bulunduğumuz köyü gezelim. Sonra şelaleler, yürüyüş rotaları, atlamalı, zıplamalı etkinlikler yaparız. Muhtemelen buradan zaten birkaç bölüm yapacağım. Onları da sırasıyla izlersiniz. Hadi size iyi seyirler, bize de iyi geziler. Buraya hep Amerikalılar geliyor. O yüzden şöyle bir yerde kalmak 40 dolar. Kahvaltı isterseniz 60 dolar desem. Şöyle ufacık bak bir tuvaleti var. Gayet eski, salaş bir yer ama 40 dolar, 60 dolar inanın uygun bile. Zaten şimdi gezerken fiyatları da size aktaracağım. Otelden çıkalım bakalım. Maceranamede. Yine yanımda. Hazır mısın Nesibe? Çok hazır. Maddi manevi hazırız. Maddi olarak hazır değilim. biraz şaşıracaksınız, göreceksiniz. Otelden çıkalım buradan. Buradaki işletmeler genelde hep aileler işletiyor. Ablam takılıyor. Çok mutlu, keyifli insanlar. Caddeleri hep böyle. Dün bir şey öğrendik. Bu dükkanlarda yemekler çok pahalı olduğu için ama maaşlar çok düşük olduğu için dedik yani nasıl oluyor bu sistem? Genelde bunların hepsi tek bir kişiye ait yerlermiş. Mülk sahipleri, yer sahipleri. Adamın mesela 40 tane dükkanı varmış. Halk genelde 400 dolara, 500 dolara çalışıyormuş aylıkta. Şöyle gidelim bakalım. Şuraya bak mesela. Bir masaj yaptıracak ol. Bu ucuz ha. 25-30 dolar uygun. Full masaj yaptırırsan 80-100 dolara falan istiyorlar. Biz buraya geleli 3-4 gün oluyor. Hem bir yandan bu içerikleri üretelim hem de biraz böyle doğaya doyalım, dinlenelim dedik. Dostlar günlerdir yağmur yağıyordu. İlk defa böyle doğru düzgün bir güneş görmeye başladık. Çünkü buranın yağmurlu sezonu Mayıs gibi başlıyor. 3-4 ay sürüyor. Sonra kurak sezon başlıyor. Burada 2 mevsim var. Yağışlı ve kurak. Biz şanslı mıyız, şanssız mıyız bilmiyorum. Daha düşük sezonda gelmeyi tercih ettik. Çünkü fiyatlar daha uygundu. Yani en düşük sezonda gelmemize rağmen fiyatlar uçuk. Zaten bildiğim kadarıyla Orta Amerika'nın, Güney Amerika'nın en pahalı gezilecek ülkesi Costa Rica. O yüzden böyle bir tura katılayım diyorsun, kahve turuna 2 kişi. Bak biraz sonra hatta canlı göstereyim size. Bundan sonraki bölümlerde harika atraksiyonlar tabii ki yapacağız, paraya kıyıp. Önemli değil o kadar ama insan kazıklanmış gibi hissediyor burada. Ya bir de mesela 2-3 tanesine gitmek varken aralarından bir tanesini seçmek zorunda kalıyorsun. O kadar güzel şey var ama çok pahalı. Ya, seçiyorsun yani, ayıplısın. Az önce kahve turu için fiyat istedim. Kahve turu yani gidiyorsun, kahvenin yapılışını anlatıyorlar size. 40 dolar diyor kişi başı. Yani başka da bir şey yok. 1,5-2 saatlik tur. Onu iptal ettik. Biz daha böyle atraksiyonlu bir tur almak istiyoruz. Burada özellikle şey çok iyiymiş. Zipline varmış. Dünyanın en uzun zipline'larından. Onu ayrı bölümde çekerim. Ama size böyle genel olarak göstereyim. Bakın mesela kahve turu 40 dolar. Rafting 75 dolar. Hanging Bridge, Waterfall, yani burada meşhur bir şelale var. Onunla göreyim. Bir de öğlen yemeği derse 105 dolar kişi başı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Köyün tam ortasında böyle çok güzel bir park yapmışlar. Parkın da tabii tam merkezinde şehirde gördüğümüz sanırım tek kilise ve büyük kiliseleri var. Burada böyle çok kalabalık bir nüfus yaşamıyor. Evler çok minimal. Arabalar çok minimal görüyorsunuz.
Nedense insanlar burada şu ana kadar gördüğümüzü söyleyeyim aşırı güler yüzlü. Ben gülmeyen, canı sıkkın, suratsız bir kişi bile daha henüz görmedim. Ne bu ülkede ne bu şehirde. Tembel hayvan turu varmış. Sıcak su termallerin olduğu yerler var. Bunları pazarlıyorlar. Böyle küçücük küçücük dükkanlar kurmuşlar. Parkın etrafındaki en önemli nokta burası arkadaşlar. Yani 5-6 tane dükkanın olduğu yer. Hemen karşısında da böyle parkları var. La Fortuna'daki en meşhur kafe. Özellikle envai çeşit çikolatalı kekleri var. Şöyle harika çikolataları var ve bir tane çikolatayı $1 falan satıyorlar. Biz de dondurma aldık. Şöyle bir dondurma aldık. İçimiz yanmış. Ağzına kadar doldururlar. Bildiğiniz Big Bubble'lı dondurma yiyoruz. Sanki Ben kendi videomda söyledim. sürprizi bozuldu. Yok lezzetli. Şu arkadaki gördüğünüz kudretli dağ işte arkadaşlar. Arenal volkanı. Tam zirvesi şu. Günlerdir bulutların altında size göstermek istedim. 1958 yılında patlamış. 3 tane köy yerle bir olmuş. Kutsal da olduğuna inanıyorlarmış. İnternette öyle yazıyor. Önemli olduğuna. Şimdi güzel bir yere götüreyim sizi. Bu toplumun böyle kendine has bir kıyafeti var diyemem. Ama bir yaşam felsefeleri var. Adı Pura Vida. Yani iyilik yap, iyilik bul gibi bir şey yani. Hep pozitif ol. İşte iyi niyetli ol, iyilik bul gibi böyle mantığı var diye biliyorum. Pura Vida diye Google'da aratırsanız görürsünüz merak edenler. O yüzden insanlar böyle kıyafetleri bile hep satarken hep Pura Vida ismiyle satıyorlar. Mesela şurayı göstereyim. Bakın girelim içeriye göreceksiniz. Direkt şu kıyafetlerin üstünde Pura Vida yazıyor. Bakın burada da hem tembel hayvan var. Onların meşhur hayvanları Sloth diye yazılıyor. S-L-O-T-H. Hem de yine hep Pura Vida. Yani bu ikisi ülkenin her şeyinde var, detayında. Nesibe'ye böyle kıyafet bakıyoruz. Doğum günü videosu yapıyor şu anda. Ne dedi Nesibe kıyafete, şöyle bir kıyafete? $30. 32'ymiş de bize 30 olurmuş. Sağ olsun ya. O kadar düşünün yani ufacıcık. Neyse vardır bir sebebi, ne diyelim, Amerikalılar demek ki alıyor. Patagon cenneti. Şunu kızartıp yiyorlar. Şöyle bir market, manav bulduk. Böyle bir şeyler atıştırmalık alacağız. Çünkü çok güzel bir yere gideceğiz biraz sonra, nehrin kenarına. Buranın böyle ilk 10 görülmesi gereken yerlerinden birisi. Ha, it's more sweet, huh? Yeah. So this is not going to be sweet then. Yeah, you can eat that, but it depends on if you like it. If I want more sweeter, so I should pick the yellow or green, Yes. red one, right? Yes. Okay. Thank you, I'm honored. You're welcome. Şurada dolaşıyorduk Nesibe'yle. Geldi eleman, bundan alın dedi. Its name is Kokoti. Kokoti diyor. Bildiğiniz meyveymiş. İlk defa yiyeceğiz bundan da. Gelmişken tadına bakalım. Direkt pütür pütür yeniyormuş. Gittik bunlardan seçtik, bakalım tadı nasıl çıkacak. Abi iyi seçtiniz, çok lezzetli olur dedi. Buna 200 para vereceğiz bunların. Yani 30 sente falan geliyor. 200 kolon. Dayım ne güzel çıkarıyor o sesi. Pura Vida. Pura vida, my friend. How are you doing? What's your name? Dennis. Dennis. My name is Mario. This is why you're welcome in Costa Rica. Ah. And this way the original name is Ocarina. Ocarina'ymış adı. This what you made for me to regard the song. It's just my work. Ah, from the what kind of tree? Why this happened this way and the limon from Limon. Limon, Caribbean, Ah. is right in my house. You know, this way you having a little empress, no chain, no molds. This way you having a, and the handmade and the one and one. What did you look? What did you look? Toucan tropical Toucan, bird. yeah. Wait, toucan tropical bird. Elephant. It's changing, huh? Cow and a bull. Ah. National bird of Costa Rica, national parrot and robin, jiguero, and a fox. Oh, And the turtle. I like the turtle, hippopotamus, a sloth, fish, fox. Abinin enerjisine bayıldım.
Şöyle bir hediyelik eşya aldım. 4000 kolona Mario. yani 6-7 dolar falan. Mario abi Limon şehrinde yaşıyormuş. Bundan satıyormuş. Bunu çalmayı öğreneceğim. Böyle Costa Rica'dan bir anısı olsun dedik. Çok da güler yüzlü bir abi. Fotoğraf çekiliyoruz şimdi. Yes please. Repliyor. Super Mario, Enerji Mario. For protection. Abim Buenos neydi? Buenas noches. Buenos Tardes. Buenos Tardes. Evet. Good after. Good Good afternoon. afternoon. Bye bye. Hey, thank you. Bye. See you you. later. Bye. 10 numara adamdı. Bu dişleri de bu enstrümanı çalarken feda etmiş. Şimdi herkes gülüyor. Abi bayağı enerji dolu çünkü çok güzel bir nehir var. Oraya gidiyoruz. Böyle ağaçlardan, dallardan, şeylerden falan atlanıyormuş. Hava da sıcak oldu, bir gidip serinleyelim. Ya bir ülkeyi gezmeyi keyiflendiren şey kesinlikle insanları. Yani istediği kadar ülke güzel olsun, gelişmiş olsun vesaire hiç önemli değil. Ülkede insanında renk yoksa, pozitif değilse, sohbet etmiyorsa hiçbir anlamı yok. Mesela Costa Rica bu konuda bizim çok beğendiğimiz bir yer oldu. Herkes şen şakrak, sohbet etmeyi, gülmeyi seviyorlar. Ya az önce dayıda da gördünüz yani canlı canlı. Vallahi bu konuda da değinmek istedim. Costa Rica hani böyle bizim tabii ki öncelikli geleceğimiz bir ülke değil ama Orta Amerika'ya falan gelirseniz, Latin Amerika'ya hem güvenlik anlamında hem insan hem doğa anlamında bence uğranması gereken güzel bir yer. Öyle bu konuyla değinmek istedim. Dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi. Her yerden şelaleler akıyor. En çok kuş çeşitliliği olan ülkeden bir tanesi. 500 bine yakın canlı çeşidi yaşıyor. Biraz sonra çok güzel yerler göreceksiniz. Hazır olun. Bu bölge küçücük bir semt olduğu için evlerde hep yatay mimari var. Aslında ülkenin genelinde öyle. Bir tek San Jose'de yüksek binalar vardı. Böyle küçücük evlerde yaşıyorlar. Tek oda tek salon şeklinde genelde. İnanılmaz sıcak oldu. Bir markete geldik. Su alacağız. Oradan şelaleye doğru gideriz. Burada da her şey var. Bir sürü marketler var ama fiyatlar felaket. Bak mesela bir su alacağım, göstereyim. Ölüyorum susuzluktan. Abi küçücük bir marketten su aldık. 950 kolon yani 1,5 Amerikan doları. Bu ülkede iddia ediyorum su alkolden daha pahalı olabilir. Ama bunsuz da olmuyor. Gerçi çeşmeden su içiliyor ama biz şimdi yolda olduğumuz için almak zorunda kaldık. Düşünün yani 1,5 dolara su alıyorsunuz. Ve burada enteresan bir şey daha var. Market burası. Her yerde böyle küçücük kasinolar var. Kasino demeyeyim de yani kumar makinesi. Direkt koyuyorsunuz. Burada mesela rulet var. Kazanırsan para veriyorlardır inşallah. Çünkü bilgisayar sistemi pek güvenli değil. Aa bunu mu oynasak Nesibe? Belki ben şanslıyımdır biraz. Ayağımın haline bakın. Bütün bacağım gitti. Şuraya da bir şeyler ısırmış. Eyvah. Allah kötü oldu bu. O kadar çok doğanın içerisinde kaldık ki burada yani. Akşam sinekler ısırmıyor, resmen istila ediyorlar. O yüzden bütün ayak parmağımdan kasığıma kadar ısırmışlar. Ben de kaşımışım, yara oldu. Yürürken ulan diyorum niye canım yanıyor? Meğer yara yapmışlar adiler. Şimdi onların mahallelerinin içinde gezerek böyle bir yanda volkanik dağın manzarasını izleye izleye nehrin olduğu yere gidiyoruz. Buralar çok sakin ya. Adamların minimal yaşamını çok sevdik. Genelde hepsinin bir köpeği oluyor. Ha bak hatta şurada barakası var. Böyle tek katlı gayet güvenli yerler. Yani böyle diğer ülkelerdeki gibi her yerde şey yok. Demir parmaklığından tutun da evin etrafında yüksek duvarlar falan yok yani. Direkt şuradan bahçeye atlasan eve girebiliyorsun. Zaten Costa Rica'da ordu da yok. Oldukça güvenli bir ülke. Orta ve Güney Amerika'nın en güvenli ülkesi diyebiliyorum. Yanlışsam düzeltin. Ülkedeki bütün yollar böyle tek gidiş tek geliş desem abartmış olmam. Şu arka planda gördüğünüz yerde volkanik dağ, Arenal volkanik dağı. Oraya bir gün yürüyüş yapmayı planlıyorum. Ayrı videosunu yaparım. Biz şimdi onun böyle sağımıza aldık. Şu yoldan Nesibe'yle nehre gidiyoruz. Çok nem çöktü. Muhtemelen bir saate yağmur gelir. Bizim gideceğimiz yer çok uzak değil. 20 dakika 15 dakika falan yürüyerek. Millet taksiyle gidiyor, biz taban vay. Oraya gitmeye bile 20 Amerikan doları istiyorlar. O yüzden 15-20 dakika mis gibi doğanın içinde yürümek varken niye o parayı verelim?
Bu da bir başka köy herhalde. Turistik rotalarından bir tanesi. Bakın şurada Covid test kaç para? 125 dolar. Ya düşünebiliyor musunuz? Aşı oldu, o kadar insan ülkeden diğerine geçerken aşı kartıyla geçebiliyorsunuz. Ama burada Nikaragua'ya geçerken PCR testi istiyorlar. Hala bu devirde bile. Ve ikimizden 250 dolar istediler. 250 Amerikan doları. Biz tabii şu an vermedik. Ne yapacağız bilmiyoruz. Belki son dakika plan değiştiririz. Ay, ayağım sinek ısırdı. Ayağımı kırmızı karınca ısırdı. Savaş karıncası. Çok fena açtı. Gördünüz. Yerimden oynadım resmen. Zıpladım. Velhasıl kelam 250 dolar istiyorlar. Yani Nikaragua'ya nasıl gideriz bilmiyorum. Belki gitmeyiz de. O para verilmez yani. İyice abartmışlar olayı. Yolumuzun manzarası böyle. Dün tam şuradan geçerken kocaman bir iguana olduğumu düşündüm. Arkadaş şurada bir yerde bekliyordu. Çok korkmuştuk. O yüzden böyle dolaşıyorduk buralarda. Daha hiçbir şeyin olduğunu falan bilmiyorduk. Nasıl bir bölge olduğunu. Korkmuştum. Şimdi şuradaki o meşhur yere az kaldı diye tahmin ediyorum. Geldik. Her yerde olduğu gibi turistik bir yere geldiğinde girişte bir yeme içme elbet oluyor. Hermanos, ¿todo bien? Provida. Aquí con pincho, Falconi, para servirle. İspanyol poquito. Pork, chicken, beef. Dana domuz, tavuk var. Este es pollo, pork. Pollo. Su yağmur yağdıktan sonra çok hızlanıyor. Aman dikkat edin yüzerken. Hermano sen ne yapıyorsun? Kokonat ha? Maybe after. Hadi bakalım vamos. Güzel bir yere geldik. Vay vay vay. Burası çok güzel işte be. Bölgede yapılacak en iyi 10 yerden aktiviteden bir tanesi var burada. Birazdan görürsünüz. Ormanın kokusunu şu an size tarif edemem arkadaşlar. Muhteşem bir kokusu var. Sürekli yağmur yağdığı için yapraklar pırıl pırıl. Bunların da çoğu yabancılar. Bak şöyle ipten atlıyorlar. Burayı bu kadar meşhur yapan şey şu halatla atladıkları nehir mi diyeyim ne diyeyim akarsu. Adı da El Salto diye geçiyor ve böyle çok güzel bir doğası var. Pırıl pırıl su akıyor. Bir yandan da böyle gençler heyecan peşinde. Birazdan ben de çıkıp atlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Heyecan dorukta gibi. Evet, buraya kadar gelmişken bu heyecanı yaşamadan olmaz. Şu halatla ben de az sonra kendimi herhalde bir 5-6 metre yukarıdan bırakacağım. Üstüme değiştirdim, heyecanlıyız. Arka planda Nesri beni çekecek. O zaman vamos. Vamos. Nasıl gidiyorlar? Vay. Yok artık. Deniz de şimdi atlamaya karar verdi. Bakalım buradan atlayacak. Varsa. Ben de yapacağım. Evet. Hazırsan başla. Kesinlikle göründüğü gibi değil. İlk yukarıya çıktığında aşağıya görünce ne kadar yüksek olduğunu fark ediyorsun. Hani atlaması da neyse de dönüş dolaşıp taşlardan gelmesi zor. Ama kalbim yerinden çıkacak değdi. Ben Tek seferde yaptım. ben atlarım mı? Oraya gelip tutunca karar vereceksin. Ama gidersen geri dönmek yok. Bak şu kız ikilemde kaldı mesela. İlk defa yapıyor galiba. Bırak kendini. Evet. Atladı. Heyecanlı. Şundan Nesibe yıkamış. Neye benziyor tadı direkt? Meşrular. Ben az önce kendi kanalımda çektim deniz orada atlarken. Zıplaması çok keyifli. İnsan biraz korkuyor ama sonra alışıyorsun. Su muhteşemdi. Hava sıcak olduğu için insan bir kendine geliyor.
Ve burada en çok sevdiğim bir tane çöp yok arkadaşlar. Gençler geliyor, eğleniyorlar. İçeceklerini içiyorlar, serinliyorlar, pırıl pırıl bırakıp gidiyorlar. En çok bu dikkatimi çekti. Şurada bir rafting falan soralım. Zipline turu falan soralım dedik. Çünkü bundan sonraki bölümde asıl efsane şeyler göreceksiniz. Ya sonraki ya bir sonraki. Daha güne karar vermedim. Hola hermano. ¿Todo bien? Hep böyle gülerler. Pura vida. Truck to the beginner, and then pick up in the truck also. They give you 10 zip lines, 13 platforms, 1 rappel. Okay, I'm gonna take this and discuss it with my girlfriend. Yes. So every day we can do it, right? Yes, No problem. Turla ilgili bilgiler aldık burada. Az önce adam da söyledi, yani yapacak çok şey var. Ama mesela bir zipline var 80 Amerikan doları kişi başı. Bir zipline var başka yerde 50'ye. İşte diyor ki günlük bir yürüyüş turu yapabiliriz isterseniz, 4 saat sürüyor diyor. Kişi başı 70 dolar diyor. Yani çılgın rakamlar geldi bize. Yani birkaç tanesini tabii ki seçeceğiz buraya kadar gelmişken ama benim tur konusunda gördüğüm en pahalı yerlerden birisi. Yeni Zelanda'da bile bu kadar para ödememiştim. Bakacağız artık, birini seçeceğiz, ne yapalım. Şöyle bir markete girdik. Kaldığımız otelde dolap falan da var. Su falan koyabiliyoruz. Ben bir de bu hariboları çok seviyorum. Şöyle bundan aldım bir tane. 1,5 dolara. Bir de benim ayak kokan bir şeyim var, cipsim var. Onları almak istiyorum. Akşamüstü biraz bir şeyler atıştıracağız. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Biraz yorulduk da hem dinleniriz. Gençler, ben uyumuş kalmışım. Nesibe sağ olsun uyandırdı. Orada böyle atla zıpla derken insan haliyle yoruluyor tabii. Şimdi akşam oldu, bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Size akşam yemeği de göstereyim. Midemiz kazınıyor. Burada birçok restoranı deneyimledik ama yani böyle hep et, tavuk ağırlıklıydı. Bugün birkaç yabancı blokta azıcık daha uzakta, yürüme mesafesinde 10-15 dakika birkaç ortak restoran gördüm. Oraya gidip deneyimleyelim bakalım. Şuradan yürüdük. Karanlıktan biraz tabii az kişinin olduğu arka tarafta bir yere geldik ama internette burayı bayağı övmüşler. Adı da Travesia'ymış. Puanları falan da bayağı iyi. Bakalım nasıl çıkacak. Burası daha kalabalık. Öyle mi? Biz bir de ona bakıyoruz. Kalabalıksa daha güzel oluyor çünkü. Aa, küçük de bir yermiş. Bakalım ne var. Menü nasıl? Menü canavar. Biz buraya pizzacı sanıyorduk ama pizza değilmiş. Et ve tavuk üstüneymiş. Aynı zamanda mezeleri falan var. Cevicheleri daha doğrusu, balık tarzı. Fiyatları da çok uygun. Yani mesela bir makarna 7.000 ne yapıyor? 10 dolar. Yani yaklaşık olarak 10 dolar. İyi diyorum, düşünün yani. Evet. Ondan sonra böyle menüler de var. Çocuk menüsü, Nesibe ondan alacak. Mesela oradaki makarna 2.900. O da yaklaşık olarak 4 dolara falan geliyor. İçkiler var. Böyle kadeh şarap içeyim derseniz 3500 peso neydi? Onların kolon. O da yaklaşık olarak 5 dolar yani. Fiyatlar normal. Ya Costa Rica şartlarına göre. Tabii onu sabah gördünüz zaten. Güzel bir gün oluyor ya. Bir enerji alıp yemeği yesek kendimize geleceğiz. Benim makarnam geldi. Çocuk menülü. Çocuk menüsü. Bana da böyle bir midye geldi. Ben bununla... Sen bunu daha pahalıya aldın. Ama çok daha küçük bir tabak geldi Ama sanki. kaç haftadır canım çekiyordu. Burada bulabildiğim için yiyeceğim. Afiyet olsun. Limonu da sıktım. Kişniş tadı geliyor değil mi? Bir şey diyeyim mi? Doğru söyle. Abi çok lezzetli. Gerçekten mi? Ama sen bununla hayatta doymazsın Deniz. Burada kaç tane? 6 tane midye var. Bir de menemen yaptıracağım üstüne. Midyeyi haşlamış. 6 tanecik. İçine de böyle çorbamsı bir şey koymuş. Sarımsak var bol miktarda. O kadar. Ama lezzeti harika. Beğendim. Şununla doyar mıyım dedim ama harbi doyuluyormuş. Bizim mideler artık bittiği için ortamımız bu akşam böyle oldu. Gece oldu, hava bayağı serinledi. Burada bir yayla havası var. Biz bayağı deniz seviyesinden yukarıdayız şu anda. İnsanlar çocuklarını almışlar, böyle huzurlu bir şekilde parklarda oyun oynuyorlar. Burası güzel ya, gerçekten hani kafa dinlemek için de güzel, gezmek için de, doğa için de. Biz çok sevdik burayı. İnşallah siz de buralara gelip nasip olur görürsünüz, ne diyeyim ya. Ya da en azından rehber olabiliyorsam size ne mutlu bana. Sevgili dostlar, benden bu kadar. İnşallah size güzel yerler gösterebilmişimdir. Costa Rica yemyeşil bir coğrafya. Burada avcılık dahi yasak. Doğaya o kadar önem veriyorlar. İnsanlar pırıl pırıl, zaten gördünüz siz de.
Yani gerçekten hani Costa Rica pahalılığı dışında bence 10 numara bir yer. Bir yanda Atlantik Okyanusu, öbür yanda Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında bulunduğu için hem doğası, hem denizi, hem insanları beni gerçek anlamda bu gezide çok etkiledi. Yani keşke daha önceden gelseydim dediğim bir yer mi, o konuda tam emin değilim ama buralara kadar gelmişken bence görülmesi gereken destinasyonlardan bir tanesi. İnşallah yarın motor kiralayacağız ve bu meşhur volkanik dağın etrafındaki harika köyleri, şelaleleri, işte burada sıcak su termal yerleri falan varmış. Onları da size vloglarda göstereceğim. Ya, kanala abone olup bildirimleri açarsanız sonraki bölümlerden haberdar olursunuz. Dünya turuma ortak olursanız çok memnun olurum. Bizim için çok büyük motivasyon oluyor bu içerikleri üretip sizlerin izlemeniz. Sanırım bir hafta 10 gün daha Costa Rica'da kalıp sonra daha da kuzeye doğru devam edeceğiz. Akabinde ne olacak ben de bilmiyorum ama buradan size birkaç bölüm daha yapmayı planlıyorum. Çünkü daha göstereceğim çok güzel yerler var. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel de bir rehber olmuştur. Sonraki bölümde görüşmek üzere. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, or dance till we drop. When morning starts rising, we leave them